İnsan doğasının çok acımasız bir kuralı vardır dostlar. Bir hisse, bir hıza veya bir tehlikeye bir kere alıştığınızda geçmiş olsun. Zihniniz o seviyeyi artık yeni normal olarak kabul etmeye başlar. Bir şeyi çok istiyoruz, elde edince heyecanı bitiyor ve bu sefer o heyecanı tekrar duymak için çıtayı daha yukarı koyuyoruz. Hayatın her alanında olur bu. Hepimiz yaşıyoruzdur normal hayatlarımızda. Aynı kalp çarpıntısını, o el titremesini, o adrenalini tekrar yakalayabilmek için her seferinde dozu bir tık daha arttırmak zorunda kalırsınız. Dünün vay besi bugünün iştesi olur. Sizi tatmin eden o çizgi sürekli yukarıya doğru gider de gider. İşte otomobil dünyası tam olarak şu an bu hissizleşme olayının en dibini yaşıyor bence. Hatırlasanız da eskiden bir arabanın sıfırdan 100'e 5-6 saniyede çıkması uçuktu. O arabaların posterlerini duvarlarımıza asardı. Bugün ise altına devasa lityum iyon bataryalar döşenmiş 2 tonluk bir su bunu sessiz sedasız 2 saniyede yapıyor. Gaza basıyorsanız inme sizi koltuğa çiviliyor. Dışarıdaki manzara Need for Speed'de nos basmışsınız gibi oluyor. Ama günün sonunda bir şey yok. Demiştim ya, sadece G kuvveti. Ortada bir ruh yok. Savaşmanız, zapt etmeniz gereken bir canavar yok. O ilk baştaki heyecan dalgası saniyeler içinde sönüp gidiyor ve geriye kocaman bir boşluk kalıyor. Hızın da bir enflasyonu oldu artık. Sadece düzlükte hızlı gitmenin hiçbir değeri kalmadı. Otomotiv endüstrisi bizi heyecanlandıracak o bir sonraki eşiği kaybetti. Ama bir marka var ki bundan yıllar önce bu tehlikeyi, bu büyük uyuşmayı fark etti. Sırf o kaybolan ruhu geri getirmek, o kusursuz mekanik hazzı yaratabilmek için kendi koydukları kuralları yıkan, kafayı sıyıran ve ürettiği her bir arabadan bile isteye, göz göre göre milyonlarca dolar zarar eden bir otomotiv imparatorluğunun hikayesi bu. Karşınızda deli işi bir rüya. Otomobil tarihinin duyduğu en güzel sesin ve takıntılı mühendisliğin eseri Lexus LFA. Ama bu hikayeye dalmadan önce ufak bir parantez açmak istiyorum dostlar. Her videonun altında o kadar güzel, o kadar bilgi dolu sohbetler dönüyor ki o paylaştığınız anılar, eklediğiniz teknik detaylar benim için cidden çok özel. Tam dostlar meclisi yani. Bu samimi ve güzel ortamı yarattığınız için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Cansınız, iyi ki varsınız. Çaylar, kahveler hazırsa hikayemize girişiyoruz. Hadi başlayalım. 2000 yılına dönüyoruz. Toyota o dönem bildiğin dünyanın sahibi. O meşhur sıfır hata felsefesi tıkır tıkır işliyor. Corolla olmuş sana peynir ekmek, Camry desen Amerikan rüyasının vazgeçilmezi halinde. Muhasebe paraları saymaktan yorulmuş. Şirket otomotiv tarihinin gördüğü en kusursuz ve en sorunsuz çalışan devasa bir para basma makinesine dönüşmüş. Herkesin yüzü gülüyor. Hisseler tavan yapmış. İşler mis. Sonra rahat batmaya başlıyor. Bakıyorlar herkes zombiye bağlamış şirkette. Mühendislerin damarlarında akan o gerçek otomobil sevgisi 90'larda o Supra'ları, Celica'ları yaratan o kafa ekonomik detayların altında ezilmiş. Sadece karlı olanı yapıyorlar. Giderek daha konforlu, daha sessiz, daha donuk arabalar üretiyorlar. Koca imparatorluk tutku eksikliği yaşıyor. Sonra tarih oluyor 10 Şubat 2000. İş çıkışı baş mühendis Haruhiko Tanahashi ve yöneticisi Tetsuo Hattori yakın bir mekanda oturuyorlar ve dertleşmeye başlıyorlar. Haruhiko müdürüne standart aile arabaları yapıp duruyoruz. Hiç şöyle havasını atacağımız bir proje yok. Aslında benim kafamda bir şey var. Tarihin en iyi süper otomobilini yapmak istiyorum. Arkamda durur musun? Hattori de şöyle bir düşünüp neden olmasın be yapalım bu işi diyor. Bu konuşma bir canavarın ilk kıvılcımı oluyor. Yönetim kurulundan gizli gizli P280 koduyla projeyi başlatıyorlar o gün. İlerleyen zamanlarda yönetim kurulu bu projeyi defalarca iptal etmek, çöpe atmak istiyor. Biz spor araba markası değiliz. Bu araba zarar yazar diyorlar. Bir şekilde ama zar zor tutunuyorlar. Ama burada başka bir adam gelecek ve bu projeyi korumak için kendini ortaya koyacaktı. Sene 2001 olduğunda gelecekte şirketin başına geçecek olan kurucunun torunu Akio Toya da artık yönetim kuruluna kadar yükselmiş koca bir patron yardımcısı. Arada test pistine gidip arabalar hakkında yorumlar falan yapıyor. Sonra şirketin test pilotu Nürburgring'in ustası Hiromu Naruse'ye denk geliyor. Ama Naruse sıradan biri değil. Karşısında
karşısında Toyota'nın varisi olmasına rağmen onu bildiğin eline bir alıyor. Ya gelmişsin buraya daha araba kullanmayı bilmeden gelip bize araba nasıl olur anlatıyorsun. Direksiyon tutmayı bilmeyen biri bana emir memir veremez. Yürü git oğlum bak git diye fırçalıyor bunu. Sıradan bir yönetici bu lafın üzerine o test pilotunu o kadar hızlı kovardı ki adamın başı dönerdi. Burada düşünsenize ama Akio Toyoda bunu yapmıyor. Japon işte. Norise'nin önünde eğiliyor. Haklısın. Bana öğret diyor. Tam Amerikan Shaolin filmi gibi. Neyse Norise bunu alıyor. Almanya Nürburgring'e götürüyor ve onu yıllarca asfaltta böyle döve döve yarış pilotuna dönüştürüyor. Akio Toyoda artık takım elbiseli pamuk elli yöneticiden kendine Morizo lakabını takıp gizlice yarışlara katılan bir hız bağımlısına dönüşüyor. Bu 2007'ye kadar uzanan bir süreç bu arada. Gazoo Racing adıyla ilk yarışlar falan neyse bu başka bir videonun konusu. Sene 2002 olduğunda P280 ekibinin içinde olan Norise yönetim kuruluyla savaşmak için yanında sapasağlam duracak yürekli bir adam bulmuştu. Akio Toyoda. Akio Toyoda bedenini bu projeyi siper etti ve projeyi hayatta tuttu. Hedef açıktı. Toyota'yı omuzlarından tutup sert bir şekilde sarsmak. Çalışmalar iyice derinleşmeye başladı. Ciddi bir spor araba yapmak istiyorsanız işe şasiden başlamak gerekir. Malum. Malzeme kilitti. Bizim tayfada o dönemin en mantıklı malzemesiyle alüminyumla başladılar. Sonra 2005 yılında Detroit Otomobil Fuarı'na iskeleti tamamen alüminyumdan üretilmiş bir LFA konseptiyle çıktılar. Herkes büyülendi. Araba harika görünüyor. Prototipler süper. Üretime ha geçtiler ha geçecekler. Her şey bitmiş. Araba tamam. Ama işte o asla tatmin olmama ve hep daha fazlasını yapma takıntısı tam olarak burada başlıyor dostlar. Tanahashi, Norise ve bizzat direksiyona geçen Akio Toyoda o alüminyum şasiyi dibine kadar kastıklarında istedikleri o vahşeti bulamıyorlar. O bağı kuramıyorlar. Araba çok hızlı, kaymak gibi dönüyor. Ama bir sorun var. Çünkü alüminyum yapısı gereği az da olsa esner. Bu esneme komutların asfalta iletilmesinde saliselerle bile olsa bir gecikme yaratıyordu. Daha sert, asla ama asla esnemeyen bir iskelet ihtiyaçları vardı. Ve bizim deliler muhasebecilere saç baş yolduran kararlarını o gün verdiler. Tam 5 yıllık Ar-Ge'yi, onca emeği, milyonlarca doları o güne kadar yaptıkları tüm alüminyum şasi tasarımlarının gözlerini kırpmadan çöpe atıyorlar. Bu LFA'nın hikayesi tam filmlik. Devam. Akio Toyoda yönetim kuruluna karşı bir kez daha masaya yumruğunu vuruyor. Sadece iyi ve hızlı olması bize yetmez. Alüminyum bizi sınırlandırıyor. Bu araba baştan aşağı karbon fiberden yapılacak diyor. Şirketin CFO'sunun kalbi bir hık ediyor. Bir kalbi tekliyor böyle. Çünkü o yıllarda karbon fiber fırınlamak çok zor. Ve Toyota'nın elinde karbon dökecek ne bir teknoloji var ne de bu işi bilen mühendisleri. Başkası olsa işin kolayına kaçar. Bunu İtalya'daki uzmanlara parasını verir yaptırırdı. Ama bizimkiler olayı bir üst seviye taşıyor. Biz kendi arabamızın karbonunu başkasına dokutmayız kardeşim diyorlar. Şirket kuruluş köklerine yani 1920'lerdeki o dokuma tezgahı ürettikleri yıllara geri dönüyor. Sırf LFA'nın o yekpare A sütununu, tavanını ve takla barını tek seferde eksiz kaynaksız örebilmek için dünyada eşi benzeri olmayan kocaman 3 boyutlu dairesel dev bir karbon fiber dokuma tezgahı icat ediyorlar. Limitleri o mekanik duyguyu biraz daha yukarı çıkarabilmek için malzemeyi değiştirmekle kalmadılar. O malzemeyi üretecek makineyi de icat etti deliler. Bu artık bir otomobil üretimi olmaktan falan çıkmıştı. Akio Toyoda'nın o Nürburgring'de kafasına kazınan ve mantığın pılını pırtısını toplayıp başka diyarlara gittiği Toyota'nın içinde bir isyana dönüşmüştü. Ah Norise ah bildiğin çocuğun beynini yıkamış. İyi ki de yıkamış ama. Neyse ama bu gövdeye can vermek için ona öyle bir şey koymaları gerekiyordu ki sürücü gaza dokunduğu an bütün dünyası sarsılmalıydı. Normalde markalar kaputun altına böyle büyük hacimli homurdanan bir V8 motor koyarlar. Ya da daha da ucuza kaçıp V6 motorun iki yanına turbolar bağlayıp gücü yapay bir şekilde şişireverirler. Ama Haruhiko Tanahashi'nin kafasında vizyon çok daha saftı ve netti. V8 motor bizim aradığımız o keskin karakter için, hassasiyet için çok hantal kalır. V12 de çok ağır kalır. Cevap sıradan otomobil raflarından değil, motor sporlarının o en teknolojik yerinden 2002-2005
2005 yılları arasında ürettikleri Formula 1 genlerinden gelmeliydi. Ve karşınızda otomotiv mühendisliğinin en büyük divası, Yamaha ile omuz omuza geliştirilen bir LRGUE kodlu 4.8 litrelik atmosferik V10. Bu motor tek başına bile bir başyapıttı ha. Detayına girdiğinizde aklınızı kaybedersiniz. Titanyum valfler, aşırı hafif dönme titanyum biyel kolları, motor 9000 devirlerde sapıtmasın, sürtünme sıfıra insin diye elmas benzeri karbonla kaplanmış külbütör kolları, hatta süspansiyon pistonlarında bile kullandılar bu kaplamayı. Oradaki sürtünme bile azalsın diye. Mühendisler motorun sarsıntısını dengelemek için ekstra denge milleri kullanıp motoru ağırlaştırmak istemediler. Bunun yerine silindir açılarını bir V10 motor için ateşleme sırasıyla kusursuz bir denge yaratan 72 derece olacak şekilde ayarladılar. Sonuç, bu V10 motor o kadar kompakt ve o kadar hafif malzemelerden yapılmıştı ki boyut sadece sıradan bir V8 motor kadardı. Ağırlığı ise bir V6'dan bile daha azdı. O koca 10 silindirlik Blue şasinin gerisine, ön aksın o kadar arkasına yerleştirdiler ki araba front mid yani ön orta motorlu 48-52 gibi bir hizaya oturdu. Sürücünün kalçasıyla motorun ağırlık merkezi neredeyse aynı hizadaydı. Ama bu motoru bir efsane yapan şey onun beygir gücünden ziyade şakamatik olan devirlenme hızıydı. Gaza bastığınızda bu atmosferik V10'un rölantiden o 9000 devirdeki kırmızı çizgiye, 9500 devirdeki kesiciye ulaşması tam olarak ne kadar sürüyordu biliyor musunuz? Sadece ve sadece 0.6 saniye. Yarım saniyeden bir tık fazla yani. Motor o kadar öfkeli, o kadar vahşi ve saçma bir ivmeyle devirleniyordu ki Toyota mühendisleri testler sırasında komik ve bir o kadar da ilginç bir sorunla karşılaştılar. Arabanın gösterge paneline koydukları normal klasik ibreli devir saati var ya, o zavallı çubuk cihaz motorun hızına mekanik olarak yetişemiyordu. Siz gaza oturduğunuz an motor çoktan 9000 deviri geçip kesiciye girmiş oluyor ama ibre fiziksel ağırlığından ve mekanik direncinden dolayı daha 5-6 bin devirleri yeni tırmanıyordu. Hatta o meşhur Nürburgring testlerinde ibreler bu ivmeye dayanamayıp kırılmaya başlıyor. Arabanın motoru kendi gösterge panelinden daha hızlıydı. Bu yüzden analog ibreyi çöpe atıp sırf bu devirlenme ayak uydurabilsin diye ortası fiziksel olarak hareket eden tamamen dijital bir ekran tasarladılar. Hareket eden derken açıklayayım hemen. Ekranı çevreleyen metal bir halka var. Direksiyondan bir düğmeye bastığınızda bu ekran kenara kayıp kenarda ekstra bilgilerin olduğu yağ sıcaklığı falan gibi yeni bir ekran çıkıyor. Ama şimdi bana diyeceksiniz ki yere göğe sığdıramadın şu arabayı ama torku sadece 480 Nm'cik. Bugün standart bir aile arabasında bile böyle bir tork var zaten. Tamam abartmış olabilirim ama 400 Nm gayet olası normal bir aile arabasında. Haklısınız sonuna kadar ne diyeyim. Ama LFA'nın amacı size bir kamyon gibi çekiş gücü vermek falan değildi. Veya düzlükte boynunuzu kütürdetmek değildi ki. Olay o gücün size nasıl ve nerede verildiğindeydi. Belki de tork açısından en eli bol arabalardan biridir LFA. Bugün o çok övülen modern turbolu araçlarda gaza basarsınız. Önce turbonun dolmasını beklersiniz. Araba şöyle derin bir nefes alır. Size o gücü bir anlık böyle bir tokat gibi vurur. Siz daha ne olduğunu anlamadan o tork devri yükseldikçe sönüp gider ve araba kesilir. Ama LFA'nın o 4.8 litrelik atmosferik V10'u maksimum torkunu 6800 devirde veriyor gibi görünse de o aç gibi hava emişi sayesinde o torkun %90'ını daha 3700 devirlerdeyken sağ ayağınızın altına seriyordu. Ve kayışın kopuşu bundan sonra başlıyordu. O %90'lık tork 9000 devirdeki kırmızı çizgiye gelene kadar gram nefesi kesilmeden, bir an bile gücü esirgemeden, bol keseden aralıksız bir şekilde vermeye devam ediyordu. Turbo lag de neymiş? Beklemek falan yok. Sadece sağ ayağınızın milimetrik hareketlerine anında tepki veren, devir yükseldikçe vites atmaya kıyamayacağınız, bitmek bilmeyen pürüzsüz analog bir çekiş gücü. İşte o gösterge panelindeki ibreyi kıran şey devirlenme hızıyla beraber gaza dokunduğunuz an gelen bu kesintisiz tork şelalesiydi. Toyota'nın uyuşan modern dünyaya çektiği en büyük hareketlerden biri de bu orantısız gücün arka tekerleklere nasıl iletildiğindeydi. 2010'lu yılların başı, çift kavramalı şanzımanların dünyayı yavaş yavaş ele geçirdiği yıllar. Bu yeni nesil şanzımanlar kusursuz.
sorunsuzdu. Vites atarken gücü kesmiyor. İpeksi pürüzsüz bir şekilde vites atıyordu. Toyota mühendisleri LFA'nın prototiplerinde bu çift kavramalı sistemleri test ettiler. Sonuç ne oldu biliyor musunuz? Şanzımanı fazla pürüzsüz, fazla sıkıcı ve sürücüyü arabadan koparan bir sistem bulup attılar. Bu arabaya yakışmaz. Sürücüye o vitesin değiştiğini yaşatmaları gerekiyordu. Arabanın ağırlık dağılımını kusursuzlaştırmak için şanzımanı motorla birleşik yapmadılar. Motoru öne, şanzımanı ise ta arka aksın üzerine yerleştirdiler. İkisinin arasında da o gücü taşıyacak kalın bir karbon fiber tork tüpü koydular. Arka aksın üzerine yerleştirdikleri bu şanzıman ise ASG denilen tek kavramalı bir sıralı şanzımandı. Bu şanzıman bugün modern bir arabaya bindiğinizde size bozuk gibi gelebilir. Şehir içinde o çift kavramalar gibi yağ gibi akmaz. Silkelenir, huysuzlanır, sizi fırçalarmış gibi sesler çıkartır. Ama o aracı sport moduna alıp 9000 devire dayadığınızda direksiyon simidiyle beraber dönmeyen, doğrudan direksiyon kolonuna sabitlenmiş o buz gibi magnezyum vites kulakçıklarından sağdakini parmaklarınızla dürttüğünüzde o an o tek kavrama 200 milisaniye içinde vitesi bir balyoz gibi belinizin ortasına indirir. O pürüzsüzlük takıntılı modern şanzımanların aksine LFA her vites değişiminde gücü saliseliğine keser ve sonra öyle şiddetli, öyle pis bir tokat atar ki vitesin geçtiğini tüm vücudunuzla yaşarsınız. Bunu bilerek ve isteyerek yapmışlardı. Yumuşaklık yerine şiddeti tercih ettiler. Çünkü altınızdaki şeyin gerçek ve sizi yutmaya hazır acımasız bir makine olduğunu size hatırlatmanın tek yolu buydu. Şimdi işin en zihni sinir noktasına geldik. Otomobil dünyasının neden divası olduğuna. Modern arabaların o duygusuz hızından sizi koltuğa yapıştıran ama kalbinizi hızlandırmayan o kalkışlarından bahsetmiştik ya. İşte LFA'yı diğer şeylerden ayıran, onu otomotivin zirvesine, o en tepeye yerleştiren şey, beynimize doğrudan hükmeden şey, tüyleri diken diken eden şey, sesi. İnsan beyni malum biliyorsunuz kandırılabilir bir organ. Göründüğünden çok daha duyduğuna tepki verir. Duyduğuyla korkar, duyduğuyla heyecanlanır, duyduğuyla hüzünlenir. Ne kadar çok duyduğuyla dedim ya. Sürücünün tüylerini diken diken edecek o hazzı, korkuyu ve heyecanı aynı anda yaratmak için egzozdan çıkan sesin sıradan gürültülü bir mekanik patırtı değil, ustaca bestelenmiş bir şarkı olması gerekiyordu. Bunun için Toyota mühendisleri kime gitti dersiniz? Başka bir spor otomobil markasına mı? Yok. Ünlü bir performans egzoz üreticisine mi? Hayır, o da değil. Hala hazırda beraber çalışıp motoru da geliştirdikleri dünyanın en köklü ve en çeşitli enstrüman üreticisi olan Yamaha'nın akustik ve müzik bölümüne gittiler. Bak, Yamaha'nın motosiklet veya motor departmanına falan değil. Kuyruklu piyanoları, nefesli çalgıları falan tasarlayan departmanına. O Japon akustik kırıkları bu 4.8 litrelik 10 silindirli canavarı masaya yatırdılar ve ona bir motor değil, kocaman nefesli bir çalgı muamelesi yaptılar. Motorun hava emme manifoldunu tıpkı bir konser salonunun akustiğini tasarlar gibi sesi yansıtan özel rezonans odalarıyla baştan yaptılar. Emilen havanın yarattığı o dalgalanmaları filtrelediler. Titanyum egzoz borularının uzunluğunu, kıvrım açılarını, çapını ve hatta o boruların duvar kalınlıklarını bile milimetrik olarak hesapladılar. Amaçları motor tam 9000 devire ulaştığında motor sporlarının altın çağındaki o efsanevi V10 Formula 1 araçlarının çığlığını tutturmak, motoru resmen akort etmekte. Sokrat'ın bir hikayesi var notaların nasıl ortaya çıktığıyla alakalı. Detaya girmeyeceğim ama olay metalin kalınlığı ve uzunluğuyla alakalıydı. Aynı buradaki boruların çapı ve uzunluğu gibi düşünün. Neyse, dağıttık konuyu. Yani demem o ki bir piyanoyu akort eder gibi bir motor bloğunu akort etti deliler. Şaka bunlar. Ama bu mükemmelliyetçi, takıntılı adamlara bu da yetmedi tabii ki. Sürücünün o sesi sadece dışarıdan camlar açıkken duyması onlara yetersiz geldi. O sesi, o titreşimi sürücünün iliklerine kadar yaşaması lazımdı. Bugün modern arabalar, isim vermeyeceğim ama Alman veya Amerikan devleri ne yapıyor biliyor musunuz? Kabin içi yalıtımı çok iyi olduğu için içeri ses girmiyor ve o duyguyu verebilmek adına motor sesini sahte bir MP3 dosyası gibi hoparlörlerden kabinin içine veriyorlar. Tam bir sahtekarlık. Bizi kandırıyorlar. Yalan söylüyorlar. Peki LFA'de ne yaptılar? Göğüs panelinin arkasına doğrudan motor bloğundan başlayıp kabinin
kabinin içine tam da sürücünün kulak hizasına uzanan 3 adet fiziksel özel karbon fiber akustik ses kanalı döşediler. Gaza dokunduğunuz an o V10'un deli dehşet emme sesi hiçbir elektronik filtreden, hiçbir sahte yazılımdan veya hoparlörden falan geçmeden doğrudan kulaklarınıza, beyninizin içine akıyordu. Müthiş, müthiş. Bu yüzden o arabanın içindeyken sadece 80 ya da 100 km hızla ikinci viteste gitseniz bile fark etmez, size o duyguyu yaşatır. Kulaklarınız sağır olmaz belki ama o sesle teslim olursunuz arkadaş. Çünkü LFA sağ ayağınızla yönettiğiniz 4.8 litrelik harika bir orkestradır. Ama her büyük efsanenin, her kahramanlığın kanlı, ağır bir bedeli vardır dostlar. Kusursuzluğun o en uç noktasına, sınırların tamamen aşıldığı o bölgeye çıktığınızda doğa genellikle sizden bir diyet ister. Limitleri bu kadar kibirle, bu kadar inatla zorlamanın cezası hep ağır olmuştur. Bu 10 yıllık projenin başından beri o koltukta oturan, o şasinin her santimini, o direksiyonun en ufak ağırlığını bizzat kendi elleriyle yoğuran bir adam vardı. Toyota'nın baş test pilotu Hiromu Naruse. Bu adam Toyota için test pilotundan ve bir çalışandan fazlasıydı. Özellikle Lexus LFA'nın ta kendisiydi. Şirketin en tepesindeki Akio Toyota'ya yarış pilotu gibi araba kullanmayı bizzat o öğretmişti. LFA onun 45 yıllık yarış ve test tecrübesinin otomobillere olan o tutkulu aşkının bir yansımasıydı. Takvimler 23 Haziran 2010'u gösterdiğinde LFA projesi artık neredeyse tamamlanmış, araba o hayal ettikleri seviyeye yaklaşmıştı. Naruse Almanya'da hayatını adadığı Nürburgring pistinin hemen dışındaki o puslu dar orman yollarında turuncu renkli LFA'nın özel versiyonu, daha yüksek beygirli, daha sert süspansiyonlu Nürburgring Edition prototipinin direksiyonundaydı. Son bir kez daha teste çıkmadan önce 2-3 kilometre ötedeki Toyota'nın ofisine doğru tek başına yola çıktı. 67 yaşındaydı ama hala uçlarda geziyordu. Ve o gün o daracık yolda kör bir virajın hemen çıkışında Norris'e kontrolü kaybedip kaymaya başlıyor. Ve karşı yönden gelen, içinde iki test pilotu olan bir BMW ile kafa kafaya çarpışıyor. Hiromu Naruse uğruna tam 10 yılını verdiği, sınırlarını bizzat kendi belirlediği, hayatının başyapıtı olan o gurur duyduğu arabanın içinde hayata gözlerini yumdu. O çarpışmanın sesi LFA'nın o V10 çığlığıyla karışıp Eyfel Dağları'nda çınladı. O gün Lexus LFA sadece çok iyi tasarlanmış, çok hızlı bir süper araba olmaktan çıktı. Kendi yaratıcısının canını alan, onu kendi karbon fiber kemiklerine hapseden ölümsüz bir anıta dönüştü. O aranan ruh nihayet bulunmuştu ama o ruhu veren usta eseriyle kelimenin tam anlamıyla bir olmuştu. LFA'dan sadece 500 adet üretildi. Dünya üzerinde sadece 500 tane var. Ne bir eksik ne bir fazla. Liste fiyatı $375.000 gibi o dönem için astronomik, akıl almaz bir rakamdı. Ama endüstriye atılan asıl tokat, hikayenin o en ironik kısmı neydi biliyor musunuz? Toyota sırf o kocaman 3 boyutlu dokuma tezgahlarını sıfırdan icat ettikleri için 10 yıllık bitmek bilmeyen o sancılı Ar-Ge süreci ve o Yamaha'nın enstrüman akortları yüzünden ürettiği ve sattığı her bir arabadan milyonlarca dolar zarar etti. Evet, o $375.000 sattıkları her araba şirketin kasasında kocaman bir delik açıyordu. Muhasebe saç baş yolarken şirketin en tepesindeki Akio Toyota'nın umrunda bile değildi. Çünkü onların amacı asla para kazanmak falan değildi bu projeyle. Bir mesaj vermekti. Biz dünyanın en sıkıcı, en sorumsuz aile arabalarını, Prius'ları falan yapan şirket, istersek ceketlerimizi çıkartır, otomobil tarihinin gördüğü en saf, en takıntılı makineyi yaratırız. Ve bunu para için değil, sırf yapabildiğimizi göstermek için yaparız. Videoya başlarken o yeni nesil elektrikli arabalardan bahsetmiştik. Sıfırdan yüze 2 saniyede çıkan, tamamen hissiz olan ve motion sickness yaşatıp insanların midesini bulandıran o tabletlerden. Bizse internette gecenin bir yarısı acaba o eski benimle konuşacak mekanik bir şeye denk gelir miyim be diye sayfayı yenileyip duruyoruz. Ama acı gerçeği kabullenmemiz lazım dostlar. Hiçbir marka bir daha asla ama asla bir motorun sesini mükemmelleştirmek için Yamaha'nın konser piyanosu tasarımcılarını işe almayacak. Hiçbir mühendis takımı sırf ibresi hızı yetişemediği için devir saatini baştan icat etmeyecek. Ve hiçbir araba 9000 devirde o Nürburgring ormanlarında yankılanan o çığlığı, o kayıp ustanın o acı ama kusursuz ağıdını bir daha asla çalamayacak. Mantığın çekmeceye konulup kilitlendi ve tutkunun devreye girdi o zirveye tırmanan Lexus LFA. Tarihte kendine özel bir yer edinmiş en zararlı, en trajik
ama kesinlikle en güzel notası. Ve işte dostlar, bugünün konu muhasebecilerin kabusu, mühendislerin şaheseri ve kulaklarımızın pasını silen o efsane Lexus LFA'ydı. Eğer siz de 9000 devirlik atmosferik bağırtının harika bir beste olduğunu düşünenlerdenseniz buraya kadar benimle geldiğiniz için yüreğinize sağlık. Ne düşünüyorsunuz? Zararını üretilen bu araba o fahiş fiyatlara satılan Avrupalı süper arabalardan daha mı değerli, yoksa sadece takıntılı Japonların gereksiz bir şovundan mı ibaret? Yorumlarda o eski güzel günleri konuşmak için sizi bekliyorum. Tek tek okuyup sohbeti her zamanki gibi oradan devam ettiririz. Eğer otomobil dünyasının bu tarz dertli, felsefi ve mekanik hikayelerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olup kulübe katılmanız, videoyu beğenmeniz ve yorumlara gelmeniz benim için her şeyden değerli. Belki bir de videoyu paylaşmanız. O V10'un çığlığını duymaya devam edin. Flat out yaşamayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sonra görüşürüz.